AutoCAD ile ızgara çizmek için çeşitli yöntemler var. Daha önceden yayınladığım ızgara çizimi videomda AutoCAD ile ızgara çizmek için 4 farklı yöntem göstermiştim. Eğer izlemediyseniz bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda ise 5. yöntem olan AutoCAD VBA ile ızgara çizmeyi göstereceğim. Kodlamaya başlamak için VBA editörünü açacağım. Manage Visual Basic Editor. Buradan This Drawing üzerinde çift tıklıyorum. Kod penceresi açıldı. Genişletiyorum. İlk satıra bu kodu ekliyorum. Böylece tanımlanmamış değişkenler kullanılamayacak. Eğer kullanmaya çalışırsak bir hata oluşturup uyarı verecek. Sonra ızgara çiz 1 adlı alt rutini oluşturuyorum. Önce kullanacağım değişkenleri ekliyorum. Kullanıcıdan ızgaranın başlangıç noktasını alacağım. Bunun için getPoint fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyonun iki parametresi var. Point ve prompt. Point parametresini atlıyorum. Prompt parametresine kullanıcıya vereceğimiz mesajı yazacağım. Mesaj başlangıç noktası. Başlangıç noktasını almıştık. Şimdi kullanıcıdan köşe noktasını alacağız. Böylece ızgaradaki hücre boyutlarını almış olacağız. Bunun için getCorner kullandım. İki tane parametresi var. Point ve prompt. Point yani nokta için başlangıç noktasını belirledim. Mesaj da bu. Şimdi kullanıcıdan satır ve sütun sayılarını isteyeceğim. Bunun için getInteger fonksiyonunu kullanacağım. Burada kullandığım fonksiyonlar This Drawing Utility altında bulunuyor. Kod yazmayı kolaylaştırmak için with kullanmıştım. Bunu end with ile kapatıyorum. Şimdi bir hücrenin genişliğini hesaplattıracağım. Bunun için köşe noktasının x'inden başlangıç noktasının x'ini çıkaracağım. Buradaki örnekte köşe noktasının x'i 150, başlangıç noktasının x'i 100. 150'den 100 çıktığında 50 çıkacak. Bunu kodlayacağım. Genişlik için köşe noktasının x'i, başlangıç noktasının x'i. Çıkarma işlemi uygulandığında genişlik hesaplanıyor. Kodların daha anlaşılır olması için şöyle bir kod ekleyebiliriz. Konstant değişkenler oluşturuyorum. X için 0, y için 1. Burada x kullanabiliriz. Daha anlaşılır olacak. Burası da x. Şimdi hücrenin yüksekliğini hesaplayacağım. Bunun için köşe noktasının y'sinden başlangıç noktasının y'sini çıkaracağım. Buradaki örnekte 130 eksi 130. 30 çıkacak. Kodu ekliyorum. Toplam genişlik ve toplam yükseklik değerleri de gerekli olacak. Bunun için de kod yazıyorum. Kodların buraya kadar olan kısımlarını çalıştıracağım. Adım adım çalıştırıp değerlerini de görmek istiyorum. F8'e basıyorum. Bu aşamada başlangıç noktası alınacak. AutoCAD'e geçiyorum. Başlangıç noktası olarak burayı tıklıyorum. Evet, başlangıç noktası elde edildi. Değerleri buraya yerleşti. Başlangıç noktasının x değeri, y değeri ve z değeri. Devam ediyorum. Köşe noktası alınacak. Köşe noktası olarak da şöyle bir çerçeve oluşuyor. Çerçevenin üst noktasını buraya getirip tıklıyorum. Şimdi köşe noktası elde edildi. Devam ediyorum. Satır. AutoCAD'e geçiyorum. Satır sayısı 4. Evet, satır sayısı aktarıldı. Devam. Sütun sayısı 5. Sütun sayısı 5. Buradan devam ediyorum. F8. Genişlik. Burada küsuratlı bir değer görünüyor. Ancak genişlik 50. Devam ediyorum. Toplam genişlik 250. Toplam yükseklik 120. F8 ile kodun çalışması son satıra gelince sonlanıyor. Gerekli veriler alındı. Şimdi ızgarayı çizdirebiliriz. Önce yatay çizgileri çizdireceğim. Çizime alt kısımdan başlıyoruz. N1 ve N2 noktasının koordinatlarını hesaplayıp daha sonra N1 N2 noktası arasına çizgiyi çizdiriyoruz. Bir döngü oluşturacağım. Satır sayısından bir fazla dönecek. Başlangıçta N1 noktası BN noktasıyla eşit olacak. Burada da olduğu gibi. Her bir döngüde N1 noktasının konumu değişecek. Her seferinde N1 noktasının y değeri yükseklik kadar artacak. N1 noktasının y'si başlangıç noktasının y'si alınıp üzerine yükseklik çarpı i kadar ilave ediyoruz.
Böylece her aşamada nokta bir sonraki noktaya kaymış olacak. Son noktaya kadar gelecek. Bu N1 noktası için. Şimdi N2 noktasını hesaplayacağız. Buradaki noktayı. Önce N2 noktasını N1 noktasına eşitliyoruz. N1 ve N2 noktası burada oluyor. Sonra N2 noktasının x değerini değiştiriyoruz. X değerine toplam genişliği ilave ediyoruz. Böylece N2 noktası buradan buraya kaymış oluyor. N1 ve N2 noktası hazır. Şimdi çizgiyi çizdirebiliriz. Çizgiyi çizmek için ThisDrawing Model Space altındaki AddLine fonksiyonunu kullanacağım. Fonksiyonun iki parametresi var. Başlangıç noktası ve bitiş noktası. N1 ve N2 noktası arasına çizgiyi çiziyor. Döngüyü sonlandırmak için Next, Width'i kapatmak için End Width. Evet, buraya kadar olan kodları çalıştırıp deneyeceğim. AutoCAD'e geçiyorum. Run VBA makro. Bir tane makro var. O seçili. Run'ı tıklıyorum. Başlangıç noktasını istiyor. Bir nokta tıklıyorum. Hücre boyutu için dikdörtgeni kullanıyorum. Çapraz olarak tıklıyorum. Satır sayısı 4. Sütun sayısı 5. Enter. Evet, yatay çizgiler çizildi. 5 tane yatay çizgi. Şimdi dikey çizgileri çizdireceğim. Dikey çizgiler için başlangıçta N1 noktası BN noktasına eşitlenecek. Buradaki noktaya gelecek. Sonra N2 noktasını hesaplayacağız. N2 noktası burada olacak. Kodlamaya geçiyorum. Visual Basic Editor. Başlangıçta N1 noktası BN noktasına eşitleniyor. Bu konuma geliyor. Bir döngü oluşturuyoruz. Sıfırdan sütun sayısı kadar. Sütun sayısının bir fazlası oluyor. Sıfırdan başladığı için. Buradaki kodlara benzer bir kod yazacağım. N1 noktasını buraya almıştık. Döngüde ikinci aşamada N1'in x'ini değiştiriyoruz. Başlangıç noktasının x'ine genişlik çarpı i kadar ilave ediyoruz. Böylece ikinci aşamada bu noktaya geliyor. Sonraki aşamalarda bu noktaya atlayarak son noktaya kadar ulaşıyor. N2 noktasını N1 noktasına eşitliyoruz buraya. Sonra N2 noktasının y'sini kaydırıyoruz. Başlangıç noktasının y'si artı toplam yükseklik kadar ilave ediyoruz. Böylece N2 noktası bu konuma geliyor. Her bir döngüde bu konum atlayarak böyle devam ediyor. Son noktaya kadar ulaşıyor. N1 ve N2 noktası hazır olduğu için AddLine fonksiyonuyla N1 N2 noktası arasına çizgi çekiliyor. Çalıştırıp görelim. Run VBA makro. Makro seçili. Run'ı tıklıyorum. Başlangıç noktası, ızgara boyutu, satır sayısı 5, sütun sayısı 6. Evet, istenilen ızgara oluştu. Bir başka deneme yapacağım. Başlangıç noktası, burayı tıklıyorum. Hücre boyutunu verirken ters çapraz uyguluyorum. Acaba bir sorun çıkaracak mı? Tıklıyorum. Satır sayısı 5, sütun sayısı 4. Evet, sorunsuz bir şekilde ızgarayı çizdi. Bir başka örnek. Başlangıç noktası. Hücre boyutunu sayısal olarak gireceğim. Örneğin 30,-20. Eksi 20'yi ters çapraz çizmek için girdim. Enter'a basıyorum. Satır sayısı 4, sütun sayısı 6. Evet, bu şekilde de çizebiliyor. Buradaki ızgara üzerinde deneyeceğim. Aynı ölçülerde bir ızgara çıkacak mı? Çizgi rengini değiştiriyorum. Çizgi kalınlığını da değiştiriyorum. Şimdi makroyu çalıştıracağım. Run VBA makro. Run. Başlangıç noktası burası olsun. Izgara boyutunu ayarlamak için buradaki köşeyi tıklıyorum. Satır sayısı 4 olacak. Sütun sayısı 5. Evet, ters çapraz ile aynı boyutlarda ızgarayı çizdi. Gayet güzel çalışıyor. Ctrl Z ile geri alıyorum. Evet, bu video için göstereceklerim bu kadar. Kodların tamamını gösteriyorum. Sonraki videoda bu kodları biraz daha geliştireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.